Ola ki Kosova'ya gelmek istediniz. Pazar günleri bir plan yapmayın. Her yer kapalı. Her yer. Yemek yiyecek yer bulamıyormuş insanlar. İşletmelerin hemen hemen hepsi kapatıyormuş. Tatil modu işte ya. Bir siz eksiktiniz. Oha, pitbull değil mi o ya? Kaç ablam kaç. Kaç ablam. Gerçi sen niye kaçıyorsun ki ya? Sal köpeği. Ama salma köpeği. Niye sallasın ki? Yazık garibanlara, baksana. Atar gider yapıyor ama kime atar gider yaptığının farkında değil. Köpeklerin Mike Tyson'la atar gider yapıyor. Her yer kapalı ha. Onu umuyordum. Şuradan geçelim karşıya. Karşıya geçecek yer yok. Bak şimdi medeniyet göstereceğim sizlere. Gösteremedim. Araba gelmedi. Ama burada göstereyim bak. Adımınızı atıyorsunuz. Arabalar duruyorlar burada. Seviyor mudur acaba içinden? Bir fikrim yok. Nasılsınız dostlar, iyi misiniz? Umarım herkesin keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Sıcak bir pazar günü. Her yer kapalı. Ne işim var benim sokakta? Bu soruyu soruyor olabilirsiniz. Video çekmeye çıktım. Peki boş sokaklarda neyi çekeceğim? Zaten başlıkta görmüşsünüzdür. Kosova'da yaşayan birkaç tane Türk'le tanıştım. Onlardan rica ettim, ya dedim sohbet edebilir miyiz? Böyle bir röportaj şeklinde bir video çekebilir miyiz? Bunun sebebi de biliyorsunuz Türkiye'den Balkanlara çok fazla insan gelip iş kurmak istiyor, ticaret yapmak istiyor, buraya yerleşmek istiyor. Ve prosedürü öğrenmek istiyorlar. Burada yaşam nasıl? Geçim gailesi nasıl olur? Pahalı mıdır, ucuz mudur? Ne yapılır, ne yapılmaz? Bunlarla ilgili böyle bilgi toplamaya çalışıyorum. Bu konseptte doğru düzgün video yapmadım. Yani Balkanlarda sadece bunu deniyorum. O da buraya talep olduğu için. Dedim ki Kosova'da da bir tane yapayım bu videoyu. Makedonya'da bu minvalde bir video vardı. Aslında bir videonun içerisinde daha doğrusu Türklerle tanışıp sohbet etmiştim. Onlara sormuştum. Dedim Kosova'da madem böyle tanıştım, direkt bu konu hakkında bir video yapayım. Meraklısına tabii ki. Yani gezi severlerin ilgisini çekmeyecektir bu. Bastım kameranın kayıt tuşuna. Şimdi Priştine'nin İstiklal Caddesi'ndeyiz ve oralar da canlı değil. Sıcak tabii, insanlar ne yapsın bu sıcakta. Yani anlayacağınız bu videoda Kosova'da yaşam, ondan sonra iş kurma, buraya yerleşme, pahalı mı ucuz mu, bu tarz sorulara cevap arayacağım. Buradaki Türklerle konuşacağım. O zaman başlasın video bakalım. Neler öğreneceğiz, neler duyacağız. Burası çok ilginç bir mimarisi var buranın. Evet, gerçekten gelen insanların bilgisini çekiyor burası. Burak. Ben de çok seviyorum. Kütüphane. Karşıda çarşı var zaten. Şimdi şöyle. Bu üniversitenin içindeki kilise değil mi? He, bu üniversitenin içerisindeki kilise. İbadet yok galiba şu an, değil mi? Dahil şey bile, turist bile alınmıyor şu an. Turist bile alınmıyor. Tabii, kapalı. Önden geçelim zaten, şimdi görürsün. Kosova Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla anlaşma olduğu için. Dur önce ben seni tanıtayım ya. Direkt şey böyle aynen bir kendini tanıtırsan çok sevinirim. Tamam. Zaten bir önceki videoyu izleyenler seni görmüşlerdir videoda. Süper. Tanıyorlardır. Benim adım Seyfo Parator. 2 yıldır Kosova'da yaşıyorum. Burada 2 tane şirket yönetiyorum. Kosova Türkiye'den vize istemediği için 2 sene önce buraya geldim. 180 günlük bir sürem vardı. Bu süre zarfında kendime bir iş ayarladım. Kuryelik yaptım ilk geldiğim zamanlarda. Daha sonra işte yazılım şirketi kurdum kendime. Kosova'ya gelecek olanlar gerçekten güzel bir tatil yaparlar. Balkanları da aslında direkt öneriyorum. Türk lirasıyla gezilebilecek bir lokasyon olarak görüyoruz hala Balkanları. Hala doğrudur değil mi? Kesinlikle Türk lirasıyla ucuza tatil yapabilirler. Çünkü örnek veriyorum, yemekten girecek olursak 5 euro ile 10 euro arasında gerçekten bir günlük öğününü yapabilirler. Yani 10 euro eğer gerçekten 2 kişi güzel bir şekilde beslenebilir. Konaklama mesela otellerdir, hostellerdir. Aşağı yukarı ne kadardır? 5 euro ile 15 euro arasında değişiyor. 5 euroyu da bulabilirsiniz. Ortalama fiyat 8 euro diyebilirim. Birçok barem aslında 8 euro. Oteller 25 eurodan başlıyor. Onun ucu açık 200, 300, 400. Bütçeye göre. Lükse kaçan şeyler de var bütçeye göre. Dediğin gibi. Hayat gerçekten ucuz. Şimdi bu seyahat edecekler için bilgiydi. Ama bizim asıl konumuz buraya yerleşmek isteyenler için. Evet. Şöyle. Burada oturum ve aynı zamanda danışmanlık şirketim de var. Buraya gelecek insanlara bir hafta içerisinde vize ve oturumlarını hallediyoruz. Şirket kurmak isteyen insanlara şirket işlemlerinde yardımcı olabiliyoruz. Süreç şöyle oluyor. Buraya gelmek ve çalışmak isteyen insanlar öncelikle bir iş sözleşmesine ihtiyaçları var.
Yani bir işverenin size burada bir iş sözleşmesi yapması lazım. Daha sonra diplomalarını mutlaka getirsinler. Çok önemli bir şey bu, unutulabiliyor. Apostilli belgelerini halletsinler. Yani bu nedir? İşte adli sicil kaydıdır. İşte öğrenci belgesidir, diplomasıdır. Bu gibi işlemler. Gelmeden önce mutlaka buraya taşınacaklarsa Türkiye'de güvendikleri bir insana ya da bir aile fertlerine vekaletname vermeleri lazım. Çünkü ha deyince gidilmiyor ülkeye. Bir şekilde şeyler oluyor. İşin oluyor, gücün oluyor, çıkamıyorsun, maddi durumlar oluyor. Yani genel olarak burada oturum işleri güvendiğiniz bir firma ile beraber bir hafta 10 gün içerisinde resmi işlemlerin hepsi hallediliyor ve bir ay içerisinde de ID kartınız gelmiş oluyor. Daha sonrasında burada artık oturum hakkımız oluyor. Tabii. Çalışabiliriz, ev tutup yaşayabiliriz. Tabii kesinlikle. Buraya yerleşebiliriz yani kısaca. Aynen. Burayı 3 ay vizesiz. Vizenizi aldıktan sonra da vizeler genellikle 1 yıllık veriliyor. Bazı şartlarda, özel şartlarda 2 yıl oluyor ama bu daha çok şirket kurulumlarında, fabrika gibi daha büyük işletmelere özgü bir şey. Çoğunlukla 1 sene veriyor. 1 sene zarfında veriyor. Bir süre. 1 yıllık süre zarfında. Peki iş bulmak kolay mıdır burada? Şimdi Türkiye'den gelecek insanlara önerim, maaşlar çok yüksek değil. İş bulmak kolay ama dil. İngilizce kesinlikle olmak zorunda. Çünkü buradaki insanlar Arnavutça konuştuğu için, yani Arnavutça da zor bir dil öğrenmesi. Ben 2 yıldır burada yaşıyorum. Hala işte temel seviyedeyim. A2, B1 arasındayım. İngilizceleri olan insanlar gerçekten kolay ve hızlı bir şekilde iş bulabilirler. Çünkü Kosova, Balkanlar olsun, özellikle turizmden büyük bir gelirleri var. Kuryelik yapabilirler. Burada çok fazla taksicilik var. Yani örnek veriyorum, ehliyeti olan bir insan gelip burada taksicilik de yapabilir hızlı bir şekilde. Kuryelik de dediğim gibi yapılabilir. Aşağı yukarı aylık ne kadar para kazanırlar mesela? Tabii iş koluna göre değişir ama bir barem var mıdır? Tabii ki bir barem var. Ortalama 500 Euro'dan başlar. Bu giriş ücreti olarak söylüyorum. 600 ve 800 diye gider. Ama en yüksek burada alabileceğiniz maaş, kendi işinizi kurmamışsanız, 800 Euro'dur. Peki 800 euroyla atıyorum en yüksek baremi aldık. Evet. Geçinebilir miyiz? Hemen sana ben bunun matematiğini yapayım. 300 Euro eve vermiş olursun. 150 Euro faturaların gelmiş olur toplamda. İşte 500 Euro bir ev ve evin masrafı olur aslında Burak. Geri kalan 300 Euro da burada sizin aylık geçim masraflarınızı sağlar. Çünkü gerçekten yaşam çok ucuz. Hani birçok şeyin fiyatı 1 Euro. Yani sayamayacağım kadar fazla kalemin fiyatı aslında 1 Euro'dan başlıyor. Yemek 3 Euro 5 Euro arasında değişiyor. Taksi maksimum en uzun kilometre burada bir yerden bir yere gitmek 5 Euro. Otobüs 50 cent baktığın zaman. Başka ne öyle? Sosyal hayat nasıl peki? Çünkü bizim insanımız sosyal bir insan olduğu için ona da çok önem veriyorlar. Evet, Arnavutlar ve Balkanlarda sosyallik çok önemli. İnsanlar burada çok fazla kafe olduğu için kafelerde sosyalleşiyorlar. İşte barlar, publarda, gece kulüplerinde, normal sokaklarda sosyalleşebiliyorlar. Sosyallik son derece önemli ve çok rahat bir şekilde problem yaşamayacakları bir alan olur aslında baktığınız zaman. Peki benim diyelim bir bütçem var. Evet. X miktarda param var. Gelip burada iş kurmak istedim. Anladım. Ne kadar bir ücret mi tutar diyorsun aslında? Tabii mesela ne kadar bir bütçeye ihtiyacım olmalı? Ne kadar bir bütçeye sahip olmalıyım ki burada iş kurabileyim? Şimdi şöyle, benle çalışacak insanlara şöyle diyorum. Yani çalışan insanlara 5.000 Euro aslında bir iş için giriş sermayesi olarak yeterli kalıyor. Ama bu demek değildir ki hani 5.000 Euro ben iş kuruyorum, buraya 5.000 Euro ile geleyim. Artı bir 5.000 Euro da kendi yanlarında getirmeleri lazım. 10.000 Euro'ya aslında gerçekten burada iş kurabilirler Burak. 10.000 euro varsa cebimizde gelip Tabii, burada iş kurabiliriz. Evet, kapitalin 10.000 Euro ise burada gel birçok alanda gerçekten iş kurabilirsin. Bu demek değildir ki kafe açayım ben. Yani tabii ki de ufak bir butik kahveci, coffee shop açabilirsin. Take away tarzında işlemler yapabilirsin. Sokak lezzetleri satabilirsin. Bir pilavcı dükkanı açabilirsin burada. Pilav arabası açabilirsin. Hamburger, pizza zaten 1,5-2 Euro'dan başlıyor. Gerçekten çok ucuz. Bu tarz şeyler. Çünkü çok fazla insanlar burada hamburger ve pizza tüketiyorlar yani. Bizim gibi çok traditional yemekleri yok baktığın zaman. 10.000 Euro'ya gerçekten iş kurulur burada. Bu işlemleri de kolay hallediyorlar danışmanlık aldıktan sonra anladığım Tabii kadarıyla. ben zaten kendim de hallediyorum buraya gelecek insanları. Bir hafta içerisinde şirketi açıyoruz. Pazar araştırması yapıyoruz. Rakip analizleri, iş planı, danışmanlık desteği gibi birçok desteği veriyoruz aslında. Diğer firmalarla da görüşsünler. Onlarla da zaten mutlaka yardımcı olur. Ama bir profesyonelden yardım alırsalar gerçekten işleri çok daha rahat olur. Hem olabildiğince kapitalinden daha az para gitmiş olur.
hem de dolandırılma riskini ortadan kaldırmış olur aslında bu şekilde yapıldığı zaman. Peki hangi sektörlerde mesela iş yapsalar burada? Çünkü biliyorsun bizde bir yurt dışında dönerci açma furyası var maalesef. Evet. Burada da dönerci açar. Tek tutar. sektörümüz o yani. Evet, kesinlikle. Gıda olan bütün sektörler tutar. Kafe çok fazla tutar. Araba malzemeleri, işte araba tamirat. Gerçekten siz sanayide iyi bir ustaysanız buraya gelip çok güzel rakamlarla sermaye elde edebilirsiniz. Kazanç elde edilebilir. Yani gıda sektöründe ve araba sektöründe Araba burada iş sektöründe. yapmak isteyen güzel iş yapar diyorsun. Aynen. Teknik becerisi olan birçok insan burada aç kalmaz. Yani elektrikçiysen de sen burada para kazanırsın. Su tesisatçısıysan da para kazanırsın. Örnek veriyorum, inşaat işçisiysen de gerçekten güzel rakamlar kazanırsın. Türkiye'de liseyi bitirdim. Evet. Burada üniversite okumak istiyorum. Denkliği var mıdır? Buraya üniversite okumaya gelmek kolay mıdır? Ücretli midir? Ücretsiz midir? Burada devlet üniversitelerine de gidebilir, kayıt olabilir insanlar. Ama 2 tane özel üniversitesi var. Bu özel üniversiteye ücreti yatırdıkları zaman bu da yıllık 1500-2000 euro arasında değişiyor. Ya dediğim gibi tüm yıl boyunca üniversitesi 2000 euroya hallolmuş oluyor aslında. 2000 euroya gelip burada gerçekten bir insan okuyabilir. Bir öğrenci için ucuz bir şehir Priştine baktığınız zaman. Balkanlarda da işte Üsküp ve Karadağ'ı önerebilirim. Onlar da iyi bir location baktığınız zaman. İyi eğitim veriyorlar mı peki Kosova'da? Eğitim kalitesi İngilizce de var, Türkçe de var, Arnavutça da var. Bu tamamıyla senin alacağın programa ve alacağın eğitmene göre değişir. Ama mavi diplomalı oluyor zaten birçok şey. Nedir mavi diploma? Mavi diploma Avrupa'da geçerli olan bir aslında üniversite diploması türüdür. Burada okuyup Avrupa'da iş bulabilir yani Burada denkliği evet, vardır. Denklik alması gerekiyor Türkiye özelinde. Yani eğer mesela burada hukuk okuyan bir arkadaşımız vardı. Şu an denklik işlemlerini halledecek. Türkiye'de çalışabilir Evet, o zaman. Türkiye'de çalışabilir. Ama burada Avukat hukuk bir şekilde. okuduktan sonra Avrupa'da denklik almasına gerek yok. Avrupa'da denklik almasına gerek yok. Mavi diploma. Aa, güzelmiş. Revaçta olan bölümler hukuk, bilgisayar mühendisliği ve psikoloji. Bu bölümlere gerçekten gelebilirler. Bu alanlarda danışmanlık veriyoruz zaten. Buraya gelecek öğrenciler yaklaşık 1 ay sonra üniversite sınavının açıklanmasıyla beraber o piyasada birazcık hızlanma olacağını düşünüyorum. Çok fazla burada Türk öğrenci okuyor. Burada ve Balkanlarda. Özellikle Üsküp ve Priştine'de gerçekten çok fazla Türk öğrenci ev sahipliği yapıyor. Çok fazla gelen öğrenci var aslında. Öğrenciler hakkında bilgi de edindik. Şimdi evler hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorum izleyiciler için. Şöyle söyleyeyim. 300 ve 600 euro baraminde burada mükemmel evlerde oturabilirler. Evlerin tümü eşyalı oluyor. Ve binaların çoğu ve eşyaların çoğu yeni oluyor aslında. Bir kira bir depozito peşin olarak veriliyor. Ama 1 yıllık sözleşme yapılıyor. Kesinlikle bir kira bir depozitosunu veren bir insan burada çok güzel bir evde oturabilir. Öğrenci olsun, aile olsun. İkisi de gerçekten 300-350 euro baraminde çok güzel evlerde oturabilir. Örnek veriyorum, Türkiye'dekiyle kıyaslayacak olursak 30.000 TL'deki baraminde, yani 1000 euroluk bir fiyat skalasındaki evlere burada 300 euroya, yani yaklaşık 10.000 liraya oturabilirler aslında. 3'te 1 fiyatı Üçte bir diyebiliriz. fiyatı, evet. Peki Türkiye'deki yaşamla buradaki yaşamı kıyaslamanı istesem, ucuzluk, pahalılık bakımından, yaşam kalitesi bakımından, tatmin bakımından. Tabii. Öncelikle hayat çok ucuz olduğu için burada Türkiye'den büyük bir avantajı var. Fiyatlar çok sabit. Aksine bir de tersine enflasyon var. Ay sonu genelde birçok üründe %15 ve %30 arasında gıda ürünlerinde indirim oluyor aslında marketlerde. Örnek veriyorum, 1 euroluk bir ürünün şeyi %30'la beraber 70 sente iniyor. Yani 70 sent dediğim aslında pirinç, makarna. Bunlar hep 70 sent 1 euro bareminde. Tavuğun kilosu 3 euro. Kırmızı etin kilosu 8 euro. Patatesin kilosu 30 sent, 20 sent. İşte domatesin kilosu 30-40 sent. Biberin kilosu işte 1 euro. Yani biber birazcık daha pahalı. Kapya biber 3 euro. O biraz pahalı, onu anlayamadım. Ama genel olarak Türkiye ve Kosova'yı kıyaslayacak olursak Kosova çok daha ucuz bir ülke kalıyor yani. Gerçekten çok ucuz bir ülke. Aylık burada bir kişinin ortalama masrafı ev kirasını çıkarttıktan sonra 300 eurodur aslında. Yani 10.000 liraya burada bir ay istediğinizi yiyip istediğinizi içebilirsiniz. Kafeden de biraz bahsedelim, kafelerinden. Traditional yemekler yok. Ortalama bir hamburger 1,5 euro. Gerçekten 2 hamburgere doyabilir burada bir Türkiye vatandaşı. Biz biraz yemeği de sevdiğimiz için. Ortalama pizzalar 2 eurodan başlıyor. 2 euro ile 5 euro arasında. Bütün büyük pizzadan mı Evet, bahsediyorsun? bütün büyük pizza 2,5 euro. 2 eurodan başlıyor ama ortalamadan bahsedecek olursak 2,5 euroya 40 santim bir pizza yemiş olabiliyor insanlar. Hamburger 1,5 euro dediğim gibi çok ucuz. Yani insanlar burada çok bir hamburger kültürü var ve çoğunlukla hamburger yiyorlar. Geçen gün bir restorana gittim senin önerin üzerine. Videoda da Şaban mı? gösterdim. Evet, Şaban. Evet.
O buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. 3 euroya mesela köfte yedim. Evet. Keza diğer ürünler de 3 euroydu. Tavuk İşte da 3 euro. evet, hepsi 3 euroydu aslında baktığın zaman. baktığında, Karışık da, ucuz. 5 euro, 8 euro da bareminde değişiyor. Şu an ortalama Türkiye'de bir yemek fiyatı 400 liraya tekabül ediyor. Burada baktığınız zaman 100 liraya tekabül ediyor. Dörtte birini aslında burada gerçekten yemek yiyebiliyorsunuz. O sorunun cevabı da Kosova Türkiye'ye göre baya ucuz kalıyor. Çünkü dediğim gibi enflasyon çok stabil. Aksine bile tersine enflasyon oluyor. İşte ay sonlarında marketlerde %15'ten başlayıp %30'lara kadar çıkan ürünler var ve son kullanma tarihi, bakın özellikle altını dikkatli çiziyorum. Son kullanma tarihi 1 ay 2 ay kalan ürünlerde minimum %30 indirim oluyor. Zaten biliyorsun Türkiye'de yani artık insanlar tarihi geçmiş şeyleri bile tüketebiliyorlar maalesef denetim olmadığı için. Burada 1-2 ay kala, 3 ay kala indirimler başlıyor aslında. Çünkü onun bozulması işletmeye çok daha fazla zarar vereceği için bu şekilde bir tersine enflasyon aslında indirimler oluyor. Peki sana son sorumu soruyorum. Burada oturum aldık diyelim. Ne gibi avantajları vardır Kosova'da yaşamanın? Ne gibi dezavantajları vardır? Mesela oturum alan birisi Avrupa'ya girebilir mi, gezebilir mi? Yoksa vize mi almak zorundadır? Şöyle, Kosova Avrupa'ya da vize serbestliğine sahip oldu ama buna sadece şu anda Kosova vatandaşları sahip. Türkiye'den gelecek ve oturumu olan bir insan burada çalışma ve oturum iznine sahip oluyor aslında. İlerleyen süreçte burada oturmanın süresi arttıkça, barınmanın süresi arttıkça Avrupa'da vize almanın kolaylığını tabii ki de sağlayacaktır. Ama ilk etapta şu anda burada vize alan bir kişi burada seyahat edebiliyor, burada yaşayabiliyor ve burada çalışabiliyor aslında. Avrupa'ya çok bir katkısı olmuyor. Aslında dolaylı olan tek bir katkısı burada uzun dönem yaşamanın ve daha kolay bir vize çıkmanın avantajı olur. Evet, daha uzun sürelerde vize alabilir. Ya belki bunu özellikle sormak Tabii, istedim, netleştirmek örnek için. veriyorum. Evet, bu konuda bir şu an kafa karışıklığı var. Çoğu ülke hani ben oraya gideyim oturum alayım, onlar Avrupa Birliği'ne serbestli sağladılar, vize serbestli sağladılar deyip bu yanılgıya düşebiliyor ama şu an hala Türkiye vatandaşıysanız burada oturum alırsanız Avrupa'ya yine gidemiyorsunuz aslında. Tüm Balkan ülkeleri 6 tane ülke 180 güne kadar vizesiz bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir avantajı var. Çünkü Bir de burada yaşadığın için lafını böldüm, kusura bakma. Evet. Şöyle bir güzellik var. Mevsim güzel olunca buradan arabaya atlıyorsun. 2 saate Arnavutluk'tasın. İşte 2 saate Karadağ'dasın. Tabii. Daha da yakındır Tabii, belki bir de. saat Makedonya'ya Üsküp. giriyorsun. Baktığınız Evet. zaman 1 saat Makedonya Üsküp'e gidiyorsunuz. Sıkıldıkça gez abi 2 burada. saate Arnavutluk'ta deniz olan yerlere erişim sağlayabiliyorsunuz. 3 saatte Tiran keza başkenti Arnavutluğun. 5-6 saatlerde de Karadağ'a movement edebiliyorsunuz. Bu da şöyle bir şey doğuruyor aslında. Buranın denizi yok ama hafta sonu gidebileceğiniz 3 tane farklı destinasyon var. Onlara kolaylıkla bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şu an aslında. mesela şehir bomboş. Herkes tatile kaçmış bugün durumda. pazar olduğu için herkes Arnavutluğa ve Karadağ'a kaçtı. Genelde bu şekilde oluyor. Ben de kendim hafta sonları çok fazla travel ediyorum aslında. Çok teşekkür ederim bu arada. ederim. Sorularımı yanıtladın. İznin olursa ben açıklamalarda Instagram adresini paylaşmak istiyorum. Tabii buraya gelen insanlar Evet. Yardımcı olabilir. Sen de Dostlar, sorusu olan varsa hiç çekinmesin, Instagram'dan yazsın, ulaşsın. Söylemek istediğin son bir şey varsa, bir tavsiye, bir şey. Tabii. Arkadaşlar Türkiye'den sıkıldıysanız, farklı bir hayat kurmak istiyorsanız, yeni bir hayata yelken açmak istiyorsanız Kosova'yı gerçekten öneririm. Gerçekten gelin, çıkın gelin. Vize işlemlerinin hepsine yardımcı olabilirim. Oturum, şirket kurulumu ve öğrencilik işlemlerinin hepsinde, belge çevirmesi, vatandaşlık işlemlerinin hepsinde yardımcı olabilirim. Eyvallah, Teşekkür valla ederim. çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Ne ya. demek? Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Valla güzel bir tesadüf oldu. Yolda ben böyle video çekiyordum. Baktım böyle birisi geldi. Bir şey anlatıyorsun sanırım dedi. Böyle bir bilgiyi ben de netleştirebilirim dedi. Bayraklar hakkında bir şey Bayrak anlatıyordu. konusunda, Evet, bayrak anladım. konusunu anlatıyordum. Hava çok sıcak ya. Kamera kapandı sıcaktan. Ne diyorduk? Bayrak konusunu anlatıyordum da o vesileyle tanıştık biz de. Sağ olsun sorulara da yanıt verdin. Valla Evet, çok ben teşekkür de ederim. şans eseri kulak misafiri oldum Burak'a. O sırada bir bayrak konusu gelince detaylı bir bilgi de vermek istedim. Evet, Baktım, güzel de bir bilgi verdi. Bir Burak'a. önceki videoya bakın bence. Aynen, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Burada yaşıyoruz. Buralı olduk da diyebiliriz. Memnunsun ama gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle ben çok memnunum. Hani buraya geldikten sonra enerjim bile değişti. Yani yüzüm gülmeye başladı. Buradaki insanlarla çok mutlu. Birazcık da cold down bir hayat var aslında. Avrupa ya orada çok fazla yakınlığı var. Çok fazla yakınlık gösterebiliyor burada. Yani örnek veriyorum, sen işte ayağını yola attığın anda araçlar duruyor. İnsanlar çok nazik. Videonun başına göstermiştim. Aynen, evet. insanlar çok nazik. Kimse sizi dolandırmaya çalışmıyor. Sen mesela 3 euro tuttu hesap, 5 euro verdin, dalgınlığına geldi. O adam sana para üstünde arkandan sesleniyor yani. Şey yapmıyor.
çok dolandırıcılık bir olayları yok. Gerçekten Burada bir de nazik sahte 2 insanlar. euro olayı varmış. Evet, yakın zamanda 2-3 aylık süreç zarfında burada çok fazla sahte 2 euro piyasaya sürüldü. Hal böyle olunca da işletmeler magnet ve orijinalliğini tutuyorlar. mıknatıs tutuyorlardı. Böyle kontrol ediyorlardı. Çok fazla 2 euro. Şimdi gelen turist hani şey yapıyor, hani bilmiyor yani. Alıyorlar mı çünkü peki bunu. 2 euroyu? Almayanlar vardı. Var mı? Tabii şu an bu kalktı Gel ortadan. kenara gel. Elimde an- hiç 2 euro yok. Olursa göstereceğim, söz. Şu an bu ortadan kalktı ama ilk zamanlarda insanlar çok dikkat ediyorlar. Şu an birazcık da sağlılar aslında. Şu an sağlılar, artık Aynen. uğraşamıyorlar. Ama Her, ilk zamanlarda- her paraya mıknatıs böyle. Tabii ilk zamanlarda almıyorlar. Çok problem yaşıyorduk. O da Çünkü çok ilginç ben de ya. O başka bir yerden almış oluyordum bunu. Evet. Adam bilmiyordu aslında. Çok ilginç o ya. Biz en önemli konudan bahsetmedik. Kirayı vesaireyi konuştuk da. Evet. Burada ev almak istiyorum. Cebimde kaç para olması lazım? 50 bin euroya 2+1 çok geçerli bir yeni bir daire alabilirsiniz. Sıfır daireler ortalama 100 bin eurodan başlıyor. Eğer ben tadilat yaptırırım derseniz de 30 bin 40 bin euro aralığında da daire satın alabilirsiniz burada. Ama ortalama evlerin fiyatları 50 bin eurodan başlıyor. İkinci el, yani birazcık daha eski dairelerin fiyatları. Sıfır daireler 100 bin euro. Baktığın zaman TL'ye bazına vurduğun zaman da 3,5 milyon TL yapıyor. Yani hala ucuz kalıyor. Yani sıfır bir daire de gerçekten Türkiye'ye göre, Edirne'de yaşıyorum ben. Türkiye'de yaşadığım zaman ailem Edirne'de yaşıyor. Onlar mesela şu an bizim Edirne'de 5 milyona aşağı daire kalmadı. Yani baktığın zaman Avrupa'dan bir ev almak mı, Türkiye'den bir ev almak mı, artık onu da artık seyirciler karar versin, izleyiciler karar versin. Hazır evden konu açıldı. Burada ben böyle son model arabalar görüyorum. Sürekli BMW, Mercedes, özellikle Alman menşeili arabalar. Evet. Kaç paraya araba alınır burada? Kaç para olması lazım cebimizde? İkinci el piyasasında 15 bin euroya o gördüğünüz lüks BMW'leri, Audi'leri alabiliyoruz. 15 bin euro bareminde başlıyor. Daha düşük ve modelleri düşük arabalarda ortalama 3 bin ve 5 bin euro arasında fiyatlar artarak devam ediyor. Sıfır arabalar 30 bin eurodan başlıyor. 50 bin, 100 bin devam ediyor aslında. Bütçeye göre ve Aynen, kaliteye bütçeye göre. Ortalama 20 bin euroya, 600-700 bin TL'ye BMW, Audi, Mercedes gibi araçlar alınabilir. Abi seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Abi ben 1978 Hatay İskenderun doğumluyum. Ortaokula kadar okudum, ondan sonra fırıncı oldum. Adın ne abi? Adını da söyle. Adım Hüseyin, soyadım Demir. Fırıncı oldun ortaokuldan sonra. Aynen öyle oldu işte. Okul hayatı ortaokula kadar devam etti, sonra son buldu. Ondan sonra atıldık mesleğe işte. 15 yaşından beri, 14 yaşından beri yapıyoruz bu işi. Seni buralara getiren nedir peki abi? Kısmet Kosova'ya abi, getiren nedir? Rızk abi, Allah işte veriyor rızkı bir yerden. Verecek, yarattığını veriyor, kurban oldum biz de. Geldik buraya. Kaç yıldır buradasın abi? Ben 6 yıldır buradayım. 6 yıldır buradasın. Evet. Memnun musun abi buradan? Çok şükür Allah'a abi ya. Yaşam nasıl abi burada? Anlatmak ister misin biraz? Yaşam abi burada sıkıcı ya yaşam. Niye sıkıcı? Şehir çok rahat, çok relax. Bizim Türkiye gibi action yok yani burada. Action olmadığı için sıkıyor değil mi? Kafa dinlemek isteyen buraya gelsin. Kimseye bağırırken, hırgür yaparken göremezsiniz yani burada. Tam emekli şehri burası. Güvenlidir o zaman. Güvenli hiç gece saat 11'de 12'de ufak çocuğun varsa 15 yaşında 16 yaşında gönder gitsin yani, sıkıntı yok. Görürsün zaten burada sokaklarda. Gece yarısı tek başına gezen kızlar 12'de 1'de. Hiç kimse kimseye ne yapıyorsun demez burada yani. Peki yaşam koşulları nasıl abi burada? Hayat pahalı mıdır Kosova'da? Yani yaşam koşulları, şimdi bunları Kosovalı'ya sorsan daha iyi olur şimdi. Ama sen de 6 yıldır burada yaşıyorsun abi yani. Bize göre rahat abi, biz rahatız burada yani. Bizim patron sağ olsun hiçbir şey eksik bırakmıyor. Biraz böyle senden bilgi alabilir miyim Kosova'daki yaşam hakkında? İşte ev kiralarıdır, burada ne bileyim market fiyatlarıdır. Abi işte, Geldik buraya, Türkiye'den birisi çıktı geldi buraya. abi ben sana söyleyeyim. Rahat ya. iş bulabilir mi mesela? Farzı misal. Ya Türkiye'den eğer pozisyonu iyiyse bulabilir yani, mühendis falan. Onun dışında işte inşaat işçileri, fırıncı, restoran işçileri iş bulabilir yani, çok rahat. Kalifiye eleman da iş bulur Kalifiye yani. eleman iş bulur burada, evet. Ortalama maaşlar da 1200-1500 euro arası Türklere. Türklere 1200-1500 euro. 1200, 1500, 2000 çalıştığı yere göre. O şekilde değişiyor. Peki bu 1200-1500 euro ile diyelim 1200 euro kazandı ya da 1500 euro. Evet. Gideri ne kadar olur Gideri aylık? yok abi burada. Diğer Avrupa ülkeleri gibi değil burada. Bütün giderleri patronlar karşılıyor. Burada ev kiranı, elektriğini, suyunu, her şeyini onlar veriyor. Sen ekstra bir masrafın yok yani burada. Ev kiraları ne kadar burada aşağı Abi yukarı? ortalama 200 euro ile 400 euro arası değişiyor yani işte. Oturduğun konuma göre.
Faturalar bilmem neler. Yani işte 300 euroyla 500 euro arası diyelim. Faturalar dahil. Dahil hepsi Market dahil. fiyatları pahalı mıdır abi Market peki? fiyatları uygun abi. Ne aldığına bağlı. İçki burada bedava. Biz kullanmıyoruz. Sigara ucuz. Sigara pahalı Türkiye'den burada. Sigara Türkiye'den pahalı. Evet. Ya şimdi birim fiyatı olarak hesaplarsan biz aldığımızda uygun geliyor. Ne bileyim yani değişik bir... Bazı şeyler daha uygun, bazı şeyler daha pahalı. Genel hatlarıyla Türkiye'den daha mı ucuz peki, Türkiye'den daha mı pahalı? Şimdi genel hatlarıyla Türkiye'den daha ucuz diyelim. Türkiye'den daha ucuz. Ama sıkıcı diyorsun. Ama sıkıcı. Biz aksiyonu sevdiğimiz için biraz. Yani ben abi Türkiye'de abi hareket çok ya. Ben sabah çıkıyorum mesela iş yerine gidene kadar 2 saat onunla bununla muhabbet. Nasılsın abi, selamünaleyküm abi, şu bu. Vakit geçiyor. Burada bize sıkıcı geliyor yani. Artık monotonlaşıyor bir yerden sonra. Relaxlar yani. Hiçbir yani ekonomik sıkıntıları varsa bile anlayamazsın yani kimin var, kimin yok. Kim zengin, kim fakir dışarıda anlayamazsın. Abi herkesin arabası son model ya. Orta segment arabalar da var ama Abi burada çok fazla lüks araba var burada ya. Avrupa'da arabalar ucuz Türkiye'ye göre. Biz Türkiye'de cezalıymışız gibi sanki. Burada adamın 5.000 liraya, 10.000 liraya bindiği arabaya biz 1 milyon TL para veriyoruz orada. Gene binemiyoruz. Şaka gibi yani. Yapmayın. Bu Türk insanlarına bu zulmü yapmayın. Hak etmiyor bunlar. Her şeyin en iyisini Türkler hak ediyor. Siyasilere söylüyorum. Dünyanın gördüğü en asili ama sanki cezalıymışız gibi muamele görüyoruz yani. Bazı konularda. Ama gene vatanımızı seviyoruz yani milletimizi. Sıkıntı yok yani. Orada yaşamaya devam edeceğiz. Burası bir gün bitecek, vatan bizim vatanımız. Önce vatan. Pahalı da olsa, ucuz da olsa, bazı şeyler sıkıntılı da olsa ama inşallah düzelecek bir gün yani. Öyle umut ediyoruz. Bir gün bir babayı çıkacak, bu garibanların hakkını verecek elinde sonunda. Yeter artık. Adam terleyince parayı her yerde kazanır baba. Bak çek şu terimi bakayım. Gördün mü abi, sen terle, Allah rızkını verir abi. Kimseden medet umma yani. Buradakiler seviyor mu abi döneri? Seviyorlar abi buradakiler. Özellikle de bizim döneri seviyorlar yani. Peki restoranlar genel hatlarıyla söyleyeyim. Tabii ki de pahalı restoranlar, ucuz restoranlar vardır da. Evet. Çok pahalı mıdır yani burada? Yok Mesela abi, sokakta çıktım, dışarıda yemek yemek istedim. Çok pahalı değil. Burada yemek emin ol dersin ki yine Türkiye'den daha ucuz yani. Yani onu %100 söyleyebilirim yani. Ne hangi restoranta gidersen git, hangi hesabı ödersen öde, Türkiye'de kıyasladığında daha ucuz gelir sana. Yani. Sıkıntı yok. Peki önerir misin abi insanların buraya gelmesini, yaşamasını, çalışmasını? Ya tabii buraya gelsinler. Biliyorsun bizim insanımız böyle yurt dışına çıkayım, bir hayat kurayım, Ama bir yurt iş dışına bulayım, çıkma, orada çalışayım. Türkiye'de anlık sıkıntısı olanlara söylüyorum yani. Yurt dışını bir çözüm olarak, geçici bir çözüm olarak düşünsünler. Gelsinler, sonra vatanlarına geri dönsünler. Geçici çözüm diyorsun. Aynen. Bülbülü altın kafese koymuşlar, gene de vatanım demiş. Ya Türkiye gibi memleket yok yani. Nereye gidersen git. Tamam biraz sıkıntılar var ama gene de bizim memleket gibisi yok abi. Sen kaç yıldır buradasın abi? Abi 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu. Memnun musun peki? Çok şükür. Çok şükür kardeşim. Aradığını buldun mu abi Kosova'da? Ya, arkadaşın dediği gibi işte. Sonuçta memleket hasreti var. İstediğin kadar aradığını bulsan ne olacak? Böyle kısa dönemde çalışıp döneyim düşüncesiyle mi geldin yoksa temelli mi geldin burada? Yok, kısa dönem çalışıp düşüncesiyle geldi buraya. Temelde bizim memleketimiz güzel. Bizim memleketimiz yaşanacak yer. Sadece arkadaşın dediği gibi şu başımızdakiler görsünler şu işçilerin halini de ona göre insanları yönetsinler. Peki burada yaşam nasıl abi? Burada yaşam bence Türkiye'ye göre ucuz. Buranın insanları nasıl peki abi? Ona göre sıcak insanlar. Böyle sıkıntı yaşadığınız oldu mu hiç? Yok çok şükür. Hem sıcak insanlar hem kavgacı değiller. Ya da bize denk gelmedi bilmiyorum ama. Peki abi Türkiye'den buraya gelip böyle kısa dönemde olsa bir çalışayım, para kazanayım diyecek olan gençlere var mıdır bir önerin? Gelsinler mi, başka bir yere mi gitsinler, Türkiye'de mi kalsınlar? Ya da gelirlerse ne kadar bir süre için gelsinler? Gelsinler tabii canım yani. Eğer dışarıyı görmek istiyorlarsa, gezmek istiyorlarsa, para kazanmak istiyorlarsa, ellerinde bir imkan varsa gelebilirler, sıkıntı yok. Çıkıp gelse burada rahat iş bulabilir mi peki abi? Sana da sorayım. Ya, işini ayarlamadan gelmesinler kardeşim. Zaten burada genelde gelebileceğin işlerin çoğunu Türkler yapıyor. Seni Türkler getiriyor buraya. Başkası getirmez seni buraya. Ne tür işler yapıyor abi Türkler burada? Restoran, kafe, bar işletiyorlar. Aynen kardeşim. Restoran, kafe, bar işi. İnşaat işinde varız benim İnşaat bildiğim. işinde var. Evet, bizim Türk işçilerimiz çok çalışıyor inşaatçılar burada.
Ama inşaatta çoğu zaman hakkını alamadıklarını duydum. Paralarını alamadıklarını duydum. Yani iyi baksınlar, öyle gelsinler. Herkese de güvenmesinler diyorsun. Tabii ki. Seni götüreceğim, masrafı var değil deyip cebinden paralarını alıyorlar insanların. Sonra da telefonlarını kapatıyorlar. Öyle şeylere düşmesinler. Tek başına yapıyorsun her şeyi. Evet. Geçen sene benim 2 tane eleman tutmuştum, ben burada paralı yaptırıyordum. Harbi mi? Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Bu ipe boncukları diziyorsun. Kanka şimdi buranın halkı kolye çok seviyor. Çok sevdiği için de normalde bunun aparatı var bende. Ama şu an aparat yani satın alamadım daha henüz. Alamadığım için de bunu tek tek dizmek zorunda kalıyorum. Böyle işte elime alıyorum. Bir sürü diziyorum ama bunun delikleri çok küçük. Ben bunu uhuyla sertleştirdim. İsteyen işte iğneyle yapıyor ama aynı görevi geliyor. Alıyorum işte böyle bir sürü diziyorum böyle. Bunun finalinin sonunda tek bir kolye yapıp kesip onu hazır hale getirmek yerine ben böyle gördüğün bildiğin işte Yılan gibi sermişsin yere. metrelerce diziyorum böyle. Ardından bittikten sonra böyle hani canım sıkılıyor artık hani kesmeye başlayayım dedikten sonra ise bak bu hale geliyor. İşte bunları kesiyorum böyle. Ardından bu sarı işte aparatlarını takıyorum bu şekilde. Bunun dışında bir tane kolye ucu gelecek. Yani henüz %80'e bitti. Sonra hazır oluyor satışa. Kaç paraya satıyorsun peki bunları? Ya bak görüyor musun ne kadar emek falan var ama 2 euroya satıyorum ya o yüzden. 2 euro. Günde kaç tane satabiliyorsun? Kanka değişiyor. Şu an günde 5 tane falan satarım. Sezonda belki 20-30 henüz emin değilim. Mesela en az para kazandığın gün kaç para kazanıyorsun? Ya da en çok para kazandığın günü hatırlıyor Euroya musun? geçelim mi? Geç. Kanka benim en çok kazandığım parayı hatırlıyor musun? Ya şey böyle hani 60-70 euro falan. Ama bunun da sebebi şey yani gezmek amaçlı satıyorum. Hani 30 euro kazandım mesela diyorum ki 10 euroya yemek yerim işte hosteli karşılarım falan derken 15 euro masrafım varsa 30 euro kazandıysam tamam diyorum 15 euro bana kar kalsın gidip gezeyim yani. Hani full time yapmıyorum. Seyahat etmek için yapıyorsun bunu. Ya 2,5 yıldır öyle yapıyordum ama son bir 5-6 aydır biraz para kazanmak için yapmak zorunda kaldım. Çünkü Hong Kong'a alınmadım vesaire. Olayları da biliyorsunuz belki ya da sen biliyorsun. Çok borçlandım vesaire. O yüzden şimdi para kazanmak uğruna yapıyorum ama yakında yine yollara devam etmek için yapacağımı düşünüyorum. Yani inşallah. Balkanlarda satış nasıl peki? Yani ben zamanında Balkanlarda satış yaptım. Günü gününü tutmuyordu açıkçası. Burada da evet öyle ya. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Güneydoğu Asya'daki sıkıntı polisler gerçekten çok sert. Hapise giren arkadaşlar var, deport yiyen arkadaşlar var ve bunlar birebir benim kendi arkadaşlarım. Azerbaycan'da 2 gün Bileklik'ten ben nezarethanede yattım karakolda falan. Gerçekten çok zor. Ama Balkanların bana göre bir artısı var. Polisler biraz iyi niyetli. Ama burada da 500 euro ceza yiyen arkadaş var, 200 euro ceza yiyen arkadaş var. Bunlar var ama Güneydoğu Asya'ya göre burası gerçekten biraz daha soft yani daha güzel polisleri. Ama yani şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Arkadaşlar bileklikle bak ben 2,5 yıldır her gün bileklik satarak geziyorum. Belki 15-20 tane ülke gördüm. Ama inanılmaz zor ve stresli. O yüzden kimseye ya ilk başta bileklik satın. Biraz tecrübe edin. Bir 3-5 ülke gezin. Sonra işte dijital nomadlığa ilerleyin. Bilgisayardan para kazanın. YouTube'a yapın. Ama bilekliği bence bırakın. Ben bırakamadım. Pişmanım ama niye bırakmıyorum? Ben de bilmiyorum. Devam ediyor böyle.